Video başlamadan önce aşağıda abone olun, bildirimleri açın. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bugün şu anda çok önemli bir yerdeyiz. İstanbul'un gerçekten en güzel yerlerinden biriniz. Arkamızdaki şu manzarayı görüyorsunuz zaten. Benim önümde sadece Doruk Bey'in manzarası var. Ben kapatıyorum manzarayı. Neredeyiz hakikaten? Bugün Flürye sahilindeyiz. O ne demek ya? Bir kuş cinsi. İstanbul halkı burada Flüryelerin çok olmasından dolayı buraya Flürye adını takmışlar. 1917 yılında Rusların devrimden sonra tırnak içinde saray soylularının yani beyaz Rusların İstanbul'a gelmesiyle birlikte buranın hikayesi başlıyor. Beyaz Ruslar. Beyaz Ruslar çok önemli. Önemli kişiler. Önemli kişiler. Tamam. O zamanlar böyle plaj akımı yoktu. Plaj akımı Ruslarla birlikte başlıyor. Onlar da kendi Rus dilinde Flürye diyemedikleri için kendi dillerinde burayı Florya olarak adlandırıyor. Ruslar güneye inmişler o zaman Evet, yani. evet. Turizm o zaman başlamış yani aslında. Ya öyle söylenebilir. Öyle söylenebilir. Onlar Flürye mi diyormuş? Hayır. Yok, kuş. İstanbul halkı Flürye diyor. Sonra Ruslar Florya olarak çevirmişler. Rusların plaj akımını başlatmasıyla birlikte yerel halk da plajlara gelmeye başlamış. Devamında İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki çeşitli semtlerde plajlar açılmaya başlanmış arkadaşlar. Привет, как дела? Хорошо. Normalde. Добрый вечер. Что ты делаешь? Ne yapıyorsun demek. İyiyim, sen nasılsın? Neyse. Ya bugün hava çok güzel söyler misin demiş. Dın 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 Şimdi dın. arkadaşlar eski adıyla 100 yıl önce Flürye, bugün Florya ama aynı zamanda da burası Yeşilköy olarak da geçiyor. Yeşilköy ile Florya zaten yan yana. Maske, mesafe, temizlik arkadaşlar. Bakırköy ilçesine bağlı iki tane ayrı semt. Güzide semt. Evet. Güzide. Güzide. Evet. Güzide ne demek? Pas. Güzide ön planda olan, önde olan. Ön planda olan. Ve çok güzel bir daire gezeceğiz. Çatı dubleksi miydi? Çatı dubleksi. Evet, güzel bir çatı dubleksi. Dedim ki daireye gitmeden önce sahil kesimlerini göstereyim. Florya ve Yeşilköy gerçekten çok güzel sahil kenarları var. Aynı böyle Caddebostan, Bağdat Caddesi, Suadiye tarafları gibi. İşte gördüğünüz gibi insanlar baharın gelmesiyle dinleniyor arkadaşlar. Vallahi güzel. Bisiklet yürüyüş yolu var. Bisiklet yürüyüş yolu. Yakalarım. Aynen. Bisiklet Öyle. yürüyüş yolu çok güzel Ben arkadaşlar. sen yakalayacağım mı diye test ettim Evet, seni. o yüzden. Florya'nın en büyük özelliklerinden biri senelerce Atatürk Havalimanı'nın arkadaşlar. Tüm Türkiye'de yaşayan, yurt dışında yaşayan insanlar bilir. Atatürk Havalimanı en merkezi havalimanlarından birisiydi dünya çapında. Avrupa ile tabii. Orta Doğu'nun tam orta noktasında. Çok güzel bir köşk var. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Dışarıdan göstereceğim büyük ihtimalle. Evet. Sürpriz olsun. O zaman şey yapalım şimdi. Villaya doğru ama neydi ya? Alışın sen villa çekmeye tabii. Tabii. Daireye mi gidiyorduk? Evet, dubleks. Arkadaşlar dairede görüşürüz. Biz bir an önce daireye geçelim çünkü burada sıcaktan eriyeceğiz. Ne yapıyorsun? Burası AVM mi abi? AVM de orası mahkemelik. Ha. Açılmadı. Damadıyla mahkemelik. Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün mahkemelik bir AVM'ye çekiyoruz. Ha, girelim mi? Hadi bakalım. Let's go. Teşekkür ederiz. Havuz falan var mı? Nerede abi? Ceblion'un ikisini Önünde. Ceblion'dan Ceblion arasında. Ceblon arasında. Şu anda ben hani hakikaten çok içtenlikle, samimiyetimle söylüyorum. Beni duyuyorsunuz burada. Bu caddelere girdiğimde daha önce Florya'ya geldim ben. Yeşilköy'e geldim. Havalimanı işte arkadaşlarımla buluştum. Kahve içmeye geldim. Bu ara sokaklara girince kendimi İstanbul'dan çok farklı bir yerde hissettim. Evet. Burada kimler yaşıyor falan çok merak içindeyim aslında. Abi burası kaç yıllık? 7-8 yıllık bir projedeyiz şu anda. A blok var, B blok var ve C blok var. Toplam 3 blok var arkadaşlar. Peyzajı Sular aksaymış güzel olmuş. çok önem vermişler. Ya çok güzel ya bura. Burası bu arada satılık. Hem de çok güzel bir rakama satılık. Onun da bilgisini vereyim. Orada bir damlattın. Orada bir damlattım. Evet. Suyu damlattın orada. Bir önceki vlogda Kilyos'taki evin satış rakamını bilen Furkan kardeşimizin hediyesini gönderdik. Güzel günlerde kullanması dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz Furkan'a buradan. Zafer'e de buradan çok selam söylüyorum. Zafer de hediyesini aldı. Zafer aldın mı? Kargoya verdim ama. Bugün bir challenge daha yapacağız o zaman. Yapacağız. Yapacağız. Evet, burası da havuzumuz. Pandemi dolayısıyla kullanılmadığından dolayı arkadaşlar havuzu boşaltmışlar. Belki bu yaz açılabilir duruma göre. Kuş seslerine bak abi, çok iyi değil mi ya? Evet. Burada yine gürültü yapan yalnızca Biziz. Anlat. Vay. Ben de çok iyi sektiririm ya. Hadi bakayım göreyim. İyi, havuza düşmemesi iyi oldu. Şimdi daireye gidiyoruz. Artık daireyi gösterelim. Zamanı geldi. Maske, mesafe. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bak geçen de söyledim. Instagram'dan takip edin artık. Evet, dairemize giriyoruz. Sağ ayakla mı giriyoruz? Selamlar. Doğru eve geldik değil mi? Evet doğru. Emin misin? Bak, bir daha bir kontrol ediyorum.
Giriş güzel. Giriş güzel. Gayet güzel. Büyük bir eve girmiş gibi hissediyorum Evet, şu an evet. kendimi. Şuradan başlayalım. Başlayalım. Burada sanırım salon var. Bu arada ev 4+2 idi. O zaman ilk salonu geziyoruz gibi şu an. Geziyoruz. Evet. Şu an Fleury'e, Gültaş evlerindeyiz arkadaşlar. Burası 3 bloktan oluşuyor. Toplamda 18 daire var. Şu anda bunların bir tanesindeyiz. Çatı dubleksindeyiz. Burası peki satılacak mı yoksa? Satışta evet. Göründüğü üzere ev sahibi de taşınma safhasında şu anda arkadaşlar. İnanılmaz Gayet güzel keyifli. tablolar var burada yalnız. İstanbul betimlemeleri var, cami var, Kız Kulesi, işte eski yalılar var. Duvarlarda şu çıtaları çok beğeniyorum ben. Güzel bir hava katıyor bence eve. Burası Gayet yemek geniş. masası bölümü arkadaşlar. Kaç kişilik? 4, 12. 12 kişilik. Doğru saydın değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 doğru. Bakmadan sayıyor. Böyle bir mimar. Bakmadan sayıyor. Burası birinci salonumuz arkadaşlar. Dairede 2 salon var. Önünde de güzel bir bahçe alanı var, peyzaj alanı. Sitemizde bu arada kapalı otoparkımız var. Artı bir tane de havuzumuz var. 3 bloğa ait. 40 metrekareye yakın 45 kare metrekare. şeklinde bir salon. Güzel dizayn edilmiş. Burada kolon güzel şey olmuş, gizlenmiş burada. Ayna, derinlik katar. Evet, gayet keyifli, gayet güzel olmuş. Ya ben bu çıtaları seviyorum ya. Tasarımı güzel Gayet yapıyor. güzel. Hava katıyor. Bir evin şey böyle bir kahverengi bordo bir tonlaması var sanki. Evet, Değil mi? farklı duvarlarda farklı renkler kullanmışlar. Daha önce Bence bu tarz güzel. renkte az ev gezdim. Hadi bakalım. Devam edelim. Diğer odaları gezelim. Bu arada tüm hacimlerde klima altyapısı var. Klimalarımız mevcut. O zaman şey yapalım. Yemek nerede yenir? Oraya bir bakalım. Mutfağa bakalım. Hadi mutfağa bakalım arkadaşlar. Canlan ya. Ya canlıyım ben. Sana bırakıyorum ben hadi. Hadi şimdi mutfağa gezelim arkadaşlar. Burası da evimizin ana mutfağı. Yemek yenen Evet, bölüm mü? evet, Yemek evet. yenmiş bu. Oh, güzel güzel güzel. Ankastre setler var. Muhteşem Miele. üçlü. Hitachi, Tekka, Miele. Hepsi farklı. Seç, beğen, al. Bunlardan birinde de bulaşık makinesi var bence. Bence de o. Evet. Vey! Dikkat işte. İlm attın mı? Abi bir renkler olur. çok güzel değil mi? Masif değil mi bunlar? Kaplama. Kaplama. Güzel ama. Gayet güzel, gayet güzel. Modern, şık bir dizayn. Burada olmuş güzel bir arkadaşlar. balkonumuz var. Güzel, keyifli bir balkon. Yeşile bakıyor arkadaşlar. Ufak gördüğünüz gibi balkon var. Kahve içme alanı diyebiliriz. Bu kattaki diğer odaları gezmeye devam edelim. Tamamdır. Hadi Ben bakalım. seni diğer takip odaları. ediyorum. Böyle Seni takip ediyorum. ediyorum. Başka hiçbir yere bakmıyorum. Hadi bakalım. Büyük bir yemek alanı. Senin için önemli şeyler Benim için bunlar. çok önemli. Burada gri renkler hakim. Duvar kağıdı zannediyorsam. Evet. Kapılarımız hakiki ahşap kapı. Burada bir çocuk Mat odası lake şeklinde arkadaşlar. Buranın ışıklarını yakalım. Bakalım. Evet, gayet güzel. Yine duvar kağıtları döşenmiş. Güzel. İnsanın bu odada çocuk odası geliyor mu? Geliyor. Burada bakalım neyimiz var. Evet, klimaların olduğu bir bölüm. Yani balkonumuz var. Ufak bir balkon ve Evet. turşular. Turşu önemlidir. Turşu önemli. Sağlığa yararlı. Buraya sığar mısın sen? Sardım ama hiç gerek yok. Kırmaya gerek yok şu anda. Hadi bakalım diğer odaları gezelim arkadaşlar. Burası evin koridor kısmı. Bak şu ahşap şeylere ne deniyor Doruk Beyciğim? Çıta. Dekoratif çıta. Çita. Çita. Burada sanırım bir şey var. Evet, burada bölmeler var arkadaşlar. Vestiyer. Vestiyer. Vestiyer alanı. Ayakkabılık. Burada da var arkadaşlar aynı şekilde. Güzel değerlendirmişler. Montlar. Bay bayan montları. Burası da ayakkabılık kısmı herhalde. Evet. Burada 2 hacim daha var. Yiğit merdiven altını çok güzel değerlendirmişler. Aslında baktığın zaman Nerede onlar? Hadi. duvar gibi gözüküyor ama aslında duvar değil arkadaşlar. Burada kapı varmış. Şöyle gösterelim. Merdiven gibi altını mi? çok güzel değerlendirmişler. Bak, çok düzenli bir şey yapmışlar. Oturan ya. Düzenli bir oturan. Düzenli Burada bir ne var? oturum. Burada da bir banyo, çamaşır bölümü. Hiç Arkadaşlar- tahmin eder misin burada böyle bir mekan çıkacağını? Gizlice tuvaletini yapmak isteyenler için ideal Evet. bir yer. Çok güzel. Büyük. Evet, kocaman ya. Büyüdükçe büyüyor tuvalet. Büyüdükçe büyüyen tuvalet. Tahmin etmeyeceğin bir alan çıkıyor. Şu anda ilk banyoyu gezdik. Bir tane oda gezdik, salon gezdik, mutfağı gezdik. Bu kattaki diğer odaya geldik şu anda. Bir de bu arada 5 banyo var arkadaşlar. Üç odanın kendine ait 5 banyosu tane var. banyo. Evet, çok Beş fazla. banyo. Fazla. Gereğinden fazla dediğim hani aslında Amerikan evlerinde de genelde oda sayısı kadar banyo yapıyorlar Evet, genelde. genelde öyle oluyor. Türkiye'de bu biraz az. Ama burası mesela o tasarıma dizayn edilmiş. Şimdi burada banyolu bir tane yatak odası var. İlk katta. Burada bir giyinme bölümü. Bu odanın Dikkatini çekti sahibi mi? onun. Tek renk olsa bile tüm duvarlarda kağıt kaplaması var. Yırtılıyordu. 1, 2. Böyle barfix mi olur? Ayakların havada mı kalması lazım? Evet. 1, 2, 3. Vallahi bravo, ben yapamam. 4. Ben yapamam. Burada da bir banyo var galiba. Büyük bir duşakabini var yalnız. Buraya Şakabi. büyük bir duş. 3 kişi duş alır burada. 3, Acı. 4, 5. Acım. Acım. Benim iyilik. Gayet Efendim güzel abi. saygılar. Işık mantları var. Her şey var abi. Yok. O yatak başına bak, çok güzel. Peki bir anlatabilir misin? Mesela bir mobilya mağazasına gittim. Ben yeni evlenecek bir adamım ve yatak bakıyorum. Ya tam eşimin istediği gibi olacak galiba. Dur Çok beraber yatalım bari. Eşim izlemezse bunu.
Güzel bir oda. Mağazanızda ağırladığınız için bizi teşekkür Tekrar ederiz. bekleriz lütfen. Şimdi bu odanın hemen yanında bir tane yine misafir odası, personel odası da olabilir burası. Tek kişilik yatak ve burada da bir adet kendine ait banyosu var. Hizmetli odasının banyosu Ufak benim ama odamdan gayet lüks. lüks Benim bence. evimde böyle banyo yok. Hizmetli mi olsam? Çünkü baksana gerçekten benim evimi biliyorsun sen, böyle bir banyo yok. O zaman üst kata çıkalım. Buradan bir merdiven var. Hah, burada da bir giyinme bölümü var sanırım. Yine bir 20 metrekarelik bir oda var gibi bu. Bu ne ya? Ayna varmış burada. Evet, giyinme bölümü. Güzel. Abi benim burası çok hoşuma gitti ya. Şu sistem. Sen satın al. Bu arada dairenin 2 girişi var. Öyle mi? İsterseniz bu kattan giriş yapabiliyorsunuz, isterseniz üst kattan giriş yapabiliyorsunuz. İspak. İspak. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Kesküse. Ve bu Nasıl? Ahşap korkuluk. Çok güzel. Arkadaşlar dairemizin 2. katındayız. Hemen sağ tarafımızda bizi bir tane oda karşılıyor. Çatı dubleks aslında ama çatı hiç eğimi hissettirmiyor burada. normal Düz kat oda gibi. yüksekliğinde. Buraya şu an çocuk odası olarak kullanılıyor ve çadır. İçinde oyuncaklar var. Burada ne var acaba? Muhtemelen giyinme odası ama şu anda depo olarak kullanılmış. Oda için yeterli büyüklükte bir oda. Bloho. Aa, sanki 3 yıldır çevirirsin. Ben kullanmam. Oğlum ben yapamam bu şekilde. Dene bir ya. Benden sonra sen yapacaksın ama. Nasıl çevriliyor ki bu? Ben de bilmiyorum. Evet. Yok, Bir- bana bir göre saniye. değil bu iş. Sıra sende. Bana ancak giriyor. Tam beline oldu. Sen bunda denize girebilirsin ha. Batmazsın bunda. Yok Ben abi. de daha uzun sürdü. Biz bu işi bırakalım. Odada banyo da var. Bayağı büyük bir banyo. Arkadaşlar gerçekten büyük bir banyo var burada. Yine duşakabin, klozet, rezervuarı. Burada da gene duvar kağıdı kullanılmış. Bence gayet de şık. Şeyler de var, havluluklar da var. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar ısıtıcılı. Havlularınızı buraya koyduğunuz zaman Isıtıcılı havluluk. Isıtıcılı. Bunlara da havlupan giyeceğim. havlupan diyeceğim. Adam diyecek ki o ne? Ben sizi düşünüyorum her zaman. Teras var burada, terasa atladım. Şöyle bir çıksak ne olur ki? Yani hemen çam ağaçları var. İnanılmaz güzel bir balkon yalnız. Evden büyük şey var. Çam ağaçları var. Eğer mesela bu odayı seni kilitlerse birisi buradan hemen ağaca tutunup aşağı kaçarsın. Florya ve Yeşilköy hakikaten yeşil yani arkadaşlar bu arada. Odadan fazla banyo var burada. Evet. Burada bir banyo daha var arkadaşlar. Banyo bitmiyor. Buranın tasarımı biraz daha farklı. Şuna ne deniyor? Banyo mobilyası. Lavabo. Lavabo mobilyası. Otel gibi. Otel banyosu gibi. Çok. Yani otelden daha güzel. Çoğu Çok otelden kaliteli. bence çok Evet. daha güzel ve kaliteli. Aşağıdaki o ahşap profiller devam ediyor duvarda kaplama. Ve burada ikinci mutfak var. Arkadaşlar 2 tane mutfak var. Bak 2 salon, 2 mutfak ve 4 oda. Burayı da bu kattaki salonda takılmak için kullanıyorlar herhalde. Böyle bir mutfağı normal bir villaya bazen koyuyorlar. Siz de villaları geziyoruz birlikte, görmüşsünüzdür. Buradan devam ettiğimizde burası da ikinci salon kısmımız. İkinci giriş burası herhalde. Burada bir yemek masası bölümü var. Televizyon ünitesi, koltuklar, PlayStation, trambolin. Çatı dubleksi ama ferah bir çatı dubleksi arkadaşlar. Efendim ne alırdınız? Ne verirdiniz? Ne isterdiniz? Büyük ihtimal burada film izleniyor. Dizi ve film. Ve arkadaşlar burada da büyük bir teras alanı var. Üstü açılır, tentemiz var. Ha, açılır kapanır bunlar. Perde sistemi var. Keyifli bir alan. Bu yüzden buraya ikinci mutfağı yapmışlar. Normalinde arkadaşlar biraz önce görmüş olduğunuz mutfak alanı odaydı. Odayı mutfağa çevirmişler. Öyle mi? Çünkü dakika başı Ha. aşağı in çık zor oluyor. Odayı bu tarz mutfağa evlerde. çevirmişler. Evet. Mantıklı. Ben Florya'da daha önce bir arkadaşımın evine gittim. Bir çatı dubleks, o da böyle deniz manzaralı. Bir de şu an ilk defa ikinci bir tane ev geziyorum. Hani 2'de 2 hakikaten güzel evler gezmiş oldum. Florya, Yeşilköy'e gelenler bilir. Böyle yollar kare şeklinde. Hani sağ yaptığın zaman yine aynı yola çıkabiliyorsun. Denedik ve gördük. Denedik aynen. Bayağı gezdik. Smile. Smile. Gülelim. Şimdi buranın fiyatıyla alakalı bir rakam söylemedik. Rakam söylemedik. Değil mi? Şu an pazarlamaya da çıkmadı herhalde daha. Aslında pazarda şu anda. Çıktı mı? Çıktı. Bunun fiyatını hemen bulurlar ki internette. Sahibinden konu. Var mı şu an? Vardır. Bulsunlar ya. Arkadaşlar YouTube kapağına da burayı soru işaretleriyle koyacağım. Buranın fiyatını, şu andaki satış fiyatını ilk bilen arkadaşa yine Doruk hediye alır. Patladı ya. Sen sunuyorsun. Yani beraber sunuyoruz gerçi. Tamam, ortak bir hediye alacağız. Kabul mü? Hani bu çok büyük bir hediye değil. Bizden böyle bir araba, ev, Çam sakızı, çoban armağanı. Çam sakızı, çoban armağanı. Geçen arkadaşlarımıza gönderdik. Ne gönderdim? Sürpriz olsun. Bilmesinler canım. Yine bir sürpriz Onlara olacak. özel olsun. Aynen. Sizi de böyle emlak piyasasının içine sokmak ya da böyle bir fiyatları tahmin etmenizi sağlamak. Anlamsız oldu bu. Kimse öyle bir şey yapmak istemez. İnteraktif bir sunum olsun diyorum. Hani biz böyle anlatalım, işte fiyatı bu falan yapmak istemiyorum arkadaşlar. İnsanların özel eşyalarını karıştırıyor. Çeker misiniz şunu? Minderler. Şık yapmışlar. Barbekü var bu arada. Mangal. Mangal. Barbekü değil. Biz barbekü diyoruz. Barbekü. Elitler. Ev güzel. Fiyatın ilk bilene hediye gönderiyoruz. Onu da bir sonraki vlog'tan bir gün önce ilk yorumuna tutturacağım, sabitleyeceğim. Orada açıklayacağım Perşembe günü. Bir hafta sonra. Şimdi sahil gezdik. Güzel bir sahil var. Bir tane örnek bir tane daire gezdik. Şimdi de buranın en ünlü, en bilinen yerlerinden bir yere gidelim. Burası da sürpriz olsun arkadaşlar. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Nereye gideceğimizi sen biliyor musun? Yok, sürpriz olsun. Sana da mı sürpriz olsun? Hadi bakalım. Beni de götür. Orada görüşürüz. Evet, o bahsettiğim sürpriz yerdeyiz. Bazılarınız bunu tanımış olabilir. Şu anda
Florya Atatürk Köşkü'ndeyiz. Atatürk'ün denize girdiği fotoğrafları hatırlarsınız böyle Evet. çizgili Siyah, mayosuyla. beyaz. Sahil burasıydı. Ben de bu arada ilk defa geliyorum. Ben de ilk defa geliyorum. Sen de mi ilk defa Ben geliyorsun? böyle bir yer olduğunu bilmiyordum Ben bile de yani. internette İnanılmaz araştırdım. keyifli. Daireden sonra size bir yer daha göstereyim dedim. Geçen Emirgan Korusu'nu gezmiştik. Şimdi müzenin içine gireceğiz. Ben de heyecanlıyım. Bu deneyimi ilk defa yaşayacağım. Fotoğraflar muhteşem. anımsıyorum. Atatürk'ün denize girdiği. Tam buralar. Yani yaklaşık 100 yıl önce Atatürk burada denize giriyordu arkadaşlar. İlginç bir an değil mi? Evet. Çok değişik hissediyor insan. Deniz şu an çarşaf gibi. Bu köşkü hangi mimarlık yapmış o zaman bilmiyorum. Kaç tane projeden teklif almışlar ama 1935 yılında yapmışlar. Arkada da sosyal tesisleri var. Restoran ve konaklama gibi hizmetler de var tahmin ediyorum. Ve burayı Atatürk için yapmışlar. Atatürk burada yazlık gibi kullanmış. Önemli kişilerle toplantılarını burada gerçekleştirmiş arkadaşlar. O yüzden buranın kendisi adına da çok büyük anısı var. Bir gemi modeliyle bağdaştırmışlar. Yani bir tekne gibi yapmışlar buranın girişini ve bütün binanın mimarisini. Şu anda they're watching us. Galoş giymemiz isteniyor. Temiz galoş alalım. Muhteşem. Güzeldi değil mi? Muhteşem ya. Arkadaşlar çekim yapmamıza izin vermediler. vermediler. Özel izin gerekiyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin almak gerekiyormuş. Ama harika değil miydi? Muhteşem. İnanılmaz bir tarih var. Yani kesinlikle gelip görmelisiniz. Bu kadar yıldır İstanbul'dayım. Ben niye buraya gelmedim demiyorum. Kesinlikle. Arkadaşlar çok uygun bu arada giriş ücreti. Kişi başı sadece 10 lira 10 bugün lira. 2021 yılında. %100 yolunuz buradan geçerse Florya'dan kesin uğrayın. Atatürk Deniz Köşkü. İçeride Atatürk'ün özel eşyaları, kendi odası, baş misafir odası. Atatürk'ün o fotoğraflarda gördüğünüz teknesi. Şu kadar mesafedeydi yani. İçerideyken kendini böyle kaptan köşkünde kamerasında hissediyorsun. Devasa bir geminin içindeymişsin hissiyatı yaratıyor müzenin içerisi. Kumun düzlüğüne bakın. Hayat güzel. Ha, bakımlı tutuyorlar tabii her şekilde. Bizim anlatmamız olmaz. Gelin, görün. 10 lira ya. Hiçbir şey değil yani. 2 pide parası. 2 pide parası. Hemen yemeğe döndün yine ya. Acıktım. Arkadaşlar bugünlük vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Havada şimdi tekrardan açıyor. Salla çim hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Bir yerden sonra çim oluyor. Çim Abi oluyor. çok güzel. Evet, Öbür tarafa çekiyorum. bakar mısın? Benim ceketimle bir zoom yapar mısın Aynen. arkadaki renkli dokuyu? Doğaya uyumlu Doruk. Evet. Hediyeler ne kadar güzel ya. Buradan bir şey alsak bizi vurmazlar herhalde. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın diyoruz. Bir sonraki vloga kadar Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. sizi Hoşça çok kalın. seviyorum. Bak geçen videoda da dedim ellerini cebine koyuyorsun Kaç diye. göz- Şöyle geziyor. 10+1 bir villa. 10+1. Abi hoş geldiniz. Mis gibi. Tekel bak. olmuyor mu? Tekel. Tekel. şöyle. Ne olabilirsin öyle mesela bir şey yap. Taklit yapsana. Bay bayan, bay bayan, bay bayan. Kebapçı. Seyrantepe'ye maça giden ve köfte ekmek satan adamlar. Bibiliyor. Elimde tam 200 yıllık midye topluyorum. Bu midyeye Atatürk basmış olabilir arkadaşlar. Ama aldığım yere geri bırakıyorum. Türkiye'nin en modern haline gitmiş gibi hissettim. Fotoğraflar inanılmaz. Herkes böyle tıraşlı, saçları bakımlı, çok şık, muhteşem. Aldı götürdü. En son tabii tarih derslerinde böyle tarz şeyleri okuyorduk, görüyorduk vesaire. Şimdi tabii iş güç koşturmacasından veya sosyal medyadan çok fazla bunlara vakit ayıramıyoruz ama kesinlikle görmeniz gereken bir yer. Ben neden şu ana kadar gelmedim diye daha önce pişmanım. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sorunuz olursa cevaplarım. Ha arkadaşlar bu arada İstanbul'da çekmemi istediğiniz eviniz olursa hani Yiğit gel benim de yerim var. Sen güzel tanıtıyorsun. Seve seve gelirim. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz.